Sevgili dostlar, merhaba. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Arabada sohbetimize sizlerden gelen sorularla devam ediyoruz. Bu hafta gelen sorulardan bir tanesi, ideal evlilik nasıl olmalı? Tabii bu hususta Hazreti Adem'den Hazreti Havva validemizden bugüne insanoğlu evlilikle alakalı bir takım önermelerde, felsefi bakmaz, normal hayatın içinden bakacak olursak farklı önerilerde hem mizahi hem vicdani hem de içtimai olarak çok enteresan cümleler var. Ancak evliliğin şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Yeryüzündeki en kıymetli müşterek ortak kurulan müstesna bir şirkettir. Şirket deyince hemen ticari şirket anlaşılmasın, şirket ortaklık demektir. En önemli bina edilen Allah'ın emrinin, Peygamberimizin tavsiyesi ve peygamberlerin neredeyse tamamına yakın evlendiği, yuva kurduğu, evlat sahibi olduğu özel bir müessese. Ancak insanlara neden evlenmiyorsun sorusu sormak yerine biz bu hanımefendiye, bu beyefendiye uygun, onun hayat prensiplerine, onun inancına, onun değerlerine uygun kimi uygun görsek acaba diye dert edinmeliyiz. İdeal evlilik, insanların birbirini görüp beğenmesi, sevmesi, bu hayattayken tatmasıdır. Allah herkese nasip etsin inşallah. Bu çok önemli bir şey. Evleniniz, çoğalınız. Ben kıyamet gününde ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Haddi zatında Müslüman olmayan kardeşlerime de sesleniyorum. Hayatınızın diğer yarısını seçmelisiniz. Seçerken dikkat etmelisiniz. Neye dikkat edeceğiz? Varsa kaderde çekeceğimiz, elbette çekeceğiz. Ama yeni bir şeyleri öğrenmek, başka bir hayatın içinden hayatımıza gelecek olan değerleri kabullenmek de nasiplerin en güzelidir. Hangi okulu okursak okuyalım, hangi değerler eğitimini alırsak alalım, mutlaka bir başkasından da öğreneceğimiz şeyler vardır bu hayatta. Onun için Allah'ım benim için en hayırlı olanı karşıma çıkart, beni ona, onu bana sevdir. Böyle dua edelim öncelikle. Anne baba duası alalım ikinci olarak. Ardından bırakın dostu, düşmanın dahi duasını alalım. Hocam düşman dua eder mi? Eder. Duası nasıl olur? Örnek vereyim. Tamam biz arkasından konuşuyoruz ama hakkını yemeyelim diyerek konuşulan her şey duadır. Tamam bir takım yanlışları var ama prensipli olduğu yönler de var. Dedikleri her şey duadır. Bir de siz doğruysanız size yapılan beddua sizi bulmaz. Sahibini bulur. Etrafını bulur. Onun için siz doğru, düzgün, ilkeli, dürüst olduğunuzda sizin gibi insanlar karşınıza çıkar. Allah severse sevdirir, talimat verir. Allah'ın sevgili kulu olmak için geçmişte size neler verdi onları bir hatırlayın, dua edin ve bundan sonra da neler verecek onun için şimdiden hamd edin, teşekkür edin. Birçok evliliğin akdinde şahit oldum. Nikah duasını yaptım. Nikahın öncesini, nikah anını ve nikah sonrasını, hatta çocuklarını görmek bir
bize nasip oldu. Çok küçük yaşlardan itibaren çevremiz tarafından sevildik, hoş görüldük. Dualarına, meclislerine bizi davet ettiler. Belki de nikahını kıydığımız insanların şu anda torunları var. 18 yaşında, 19 yaşında yaptığımız nikahları düşünürsek 20 yaşlarında çocukları varsa evlendiler ve onların çocukları oldu. Yani anneanne, babaanne oldular. Aziz dostlar, bu hayat böyle gelecek, gidecek. Belki şu anda ihtiyaç hissetmeyebilirsiniz. Bugün dünyadaki trend, yaşam biçimi bekar olarak hayat yaşamak, kimseye hesap vermemek gibi bir düşünce hakim. İnanan inanmayan, Türkiye, Avrupa, Afrika, birçok ülkede aynı şey geçerli. Tamam, evlenme yaşı biraz yukarı çıkmış olabilir. Haklısınız. Yaşam standartları, ağır yükümlülükler. Eskiden annenizin, babanızın evine şöyle kenara alıp eşinizi yaşayabiliyordunuz. Aynı evde 3 aile birden yaşayabiliyordu. Şimdi aynı evler kocaman ama eve sığılmıyor maalesef. Çünkü sosyal medya hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda başka hayatlara da bakarak benim hayatım niye böyle değil diyerek iç geçirmeye ve başka ailelerle ailelerimizi kıyaslamaya götürdü bizi. Ailelerimizin değerlerini unuttuk. Ailelerimizin farkındalığını, yani ne büyük nimetleri haiz olduğunu unutur olduk. Allah'ım devletimize, milletimize, tüm insanlığa hayrı dokunacak güzel insanla buluşmayı nasip et. Amin diyeceğiz, dua edeceğiz. Çocuklarımızın hayalini daha eşimizi bulmadan yapacağız. Nerede oturacağımızın hayalini şimdiden kuracağız. Fakir olursa şöyle yaparım, zengin olursa böyle yaparım. Okumuş olursa böyle yaparım, cahil olursa böyle yaparım. Ve insanları imtihana tabi tutmaya gerek yok. Çünkü şu an hayat fakültesinde o kadar çok imtihan var ki bu imtihanlara insanları tabi kılmaya gerek yok. Yani bir imtihan edeyim bakayım, bir psikolojik bir tahlil yapayım bakayım, acıya ne kadar dayanabiliyor gibi hareketler belki karşı tarafın tamamen yanlış anlamasına neden olup hayatınızda sizin için en büyük fırsat olan eşinizi, hayat arkadaşınızı, hatta cennet arkadaşınızı elinizin içinden böyle kaçıp gittiğini görebilirsiniz. Bunun olmaması için ne yapacağız? Söylemimize dikkat edeceğiz. Eylemimize dikkat edeceğiz. Eğer yuvayı kuruyorsak unutmayın, hanımefendiler isteyince yuva kurulur. Beyefendiler de hazır olunca ancak yuva kurulur. Ne emrivaki yapılmaya gelir, ne de aile baskısıyla olur. Size siz olduğunuz için değer verecek, sizi taşıyabilecek, sevdiğinizi sevebilecek, ortak paydalarınızla örtüşme olabilecek insanların olması için dua edin. Sağlık, sıhhat, afiyet için dua edin. Ve annenizin, babanızın, ailenizin, dostlarınızın evet doğru karar verdi, ne güzel diyerek sizi de eşinizi de kabul edebileceği bir şahsiyetle buluşmayı hayal edin. Ancak anne baba baskısıyla evden kurtulmak için evleneyim, kurtulayım, boşarım, hayatımı yaşarım gibi duygularla evliliği kendinize zindan etmeyin. Yapmayın. Bunun size faydası olmadığı gibi topluma da faydası yok. Mahkemelerde dosya çokluğundan başka hiçbir faydası yok. Yazık, günah. Toplumun temeline bir dinamitle siz atmış olursunuz. Allah'ım aklı, fikri, kalbi yerinde, mizacı düzgün, karakteri düzgün, insanlığı yaşadığı toplumun içinde tevazu ile elbisesini giymiş, tevazu elbisesini giymiş ve bu güzel insanlarla güzel bir şekilde yaşamayı kendine felsefe edinmiş
insanlarla buluşmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Anneler dua etsinler. Allah'ım güzel insanlarla karşılaşmayı nasip et. Bana ve başkalarının evlatlarına da hayırlı kısmetler nasip et diye dua edin. Dua edelim. Bakın o zaman kapılar açılıyor. Bugün hiç ummadığınız bir yerden haber gelir. Kızınızı, oğlunuzu görmeye, talip olmaya gelirler. Allah inşallah herkesin kısmetini hayırlı mübarek eylesin. Ben bugün bu videoyu çekerken sizlere dua ediyorum. Size, evlatlarınıza. Siz de başkalarına dua edin. İşte kapılar açılınca bereket başka oluyor. Rabbim inşallah hayırlı sonuçlar görmeyi, Kerime'nin, Mahdum'un velime yemeklerini yemeyi size, hepimize nasip eylesin. Bugünkü sohbet böyle olsun. Herkesin de her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.